Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görüntüsü oldukça şık, lezzetiyle böyle damaklarda efsane bir tat bırakan bir pasta tarifiyle geldim. Bu pasta inanın yaza damgasını vuracak. Çok lezzetli, yapımı da bir o kadar kolay, aynı zamanda çok hafif bir pasta. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Evet, şimdi tenceremizin içerisine 1 su bardağı ince irmiği alıyoruz ve üzerine de 1 litre sütü döküyoruz. Daha sonra çırpma teliyle güzelce karıştıralım ki ocağa aldığımız zaman topaklanmayı önlemiş olalım. Evet, şimdi dibi tutmasın diye kaynayana kadar karıştıracağım. Yalnız ocağa aldıktan şöyle bir 20 saniye kadar sonra içerisine rendelemiş olduğum limon kabuğunu bırakıyorum. Lütfen rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Benim limonum oldukça büyüktü ve tamamını rendeledim. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Hoş bir aroma veriyor. Evet, bakın kaynayana kadar karıştırıyoruz. Zaten çok kısa bir süre içerisinde hemen kaynıyor, yoğunlaşıyor. Ve bakın göz göz oldu. Şimdi ocaktan alıyorum. Çabuk soğumasını istediğim için hemen ayrı bir kabın içerisine aktarıyorum. Evet, şöyle bir yine karıştırıyorum. Kremamız sıcakken üzerine tereyağı bırakıyorum. Tereyağı yerine arzu ederseniz margarin kullanabilirsiniz. 1 paket şekerli vanilin, 1 su bardağı toz şeker ve güzelce hepsini karıştırıyorum. Zaten sütlü irmiğimiz sıcak olduğu için şeker de içerisinde kolaylıkla eriyecek, tereyağı gibi. Şu an kıvamı oldukça akışkan, oldukça da sıcak. Kenara alacağım ve ara ara karıştırarak soğumasını sağlayacağım. Aynı zamanda üzerinin kabuk tutmamasını da sağlamış oluyoruz bu şekilde. Pastamızın üzeri için karamelize etmiş olduğumuz kirazı kullanacağım. Taze kiraz kullandım burada. Çekirdeklerini çıkarmış bir şekilde tavamın içerisine koyuyorum. Yaklaşık olarak 1-1,5 su bardağı kadar taze kiraz kullandım. Arzu ederseniz kiraz miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Şimdi benim kirazlarım tatlı ve ekşi arası, yani karışıktı. Bu nedenle üzerine ben 1 yemek kaşığı kadar limon suyu bırakıyorum. Bunu yapmamın sebebi yerken mayhoş bir tat bırakmasını istiyorum. Biliyorsunuz havalar sıcak. Hafif böyle ekşimsi limonlu tatlar daha da insanı serinletiyor. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker bırakıyorum. Daha fazla bırakmanıza gerek yok. Malum kiraz çok da ekşi bir meyve değil, tatlı bir meyve. Evet, ocağa aldım ve öncelikle suyunu böyle bırakacak kiraz. Bıraktıktan sonra böyle biraz daha jölemsi kıvama gelecek. Aynı zamanda kirazlar da yumuşamış olacak. İstemiş olduğunuz herhangi bir meyveyle pastanızı yapabilirsiniz. Vişne olur, şeftali olur, portakal olur, mandalina olur. Taze meyve kullanmanız şart değil arkadaşlar. Mevsimindeyken dondurucuya atmış olduğunuz meyveleri kullanabilirsiniz ya da marketten satın alabilirsiniz. Konserve meyve de kullanabilirsiniz. Yani tamamen elinizin altındakilerle pastanızı hazırlayabilirsiniz. Yalnız size tavsiyem muhakkak bu soteleme, yani karamelize işlemini yapmanız. Yerken damakta gerçekten çok güzel bir lezzet bırakıyor bu işlemi yaptığınızda. Bakın meyveler yumuşadı, suyunu da çekti. Karamelize kıvama da geldi, artık ocaktan alıyorum. İrmiğimi de görmüş olduğunuz gibi ara ara karıştırarak bu kıvama getirdim. Üzeri de kabuk bağlamadı çünkü sürekli karıştırdım. Eğer vaktiniz yoksa hafif ılıdıktan sonra buzdolabına koyarak yine ara ara gidip gelip karıştırarak da hızlı bir şekilde soğumasını sağlayabilirsiniz. Artık tamamen soğudu. Kıvamı da iyice koyulaştı. Şimdi bu aşamada üzerine yumurta bırakıyorum. Sıcakken bırakmış olsaydım yumurta biliyorsunuz sıcaklıkla beraber pişecekti. Mikserle de çırpıyorum. Eklemiş olduğumuz bu yumurta pastamızın güzelce kabarmasını sağlayacak. Evet, son eklemiş olduğumuz yumurta kremamızın biraz daha akışkan olmasını sağladı. Şöyle güzelce bir karıştıracağım ve daha sonra hemen kalıba aktaracağım. Kullanacağım kalıbın bakın tabanını da kenar duvarlarını da yağlı kağıt ile kapladım. Böylece kalıptan çok daha kolay bir şekilde parçalanmadan çıkacak. Pandispanyalarınızda da bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdi kremamı üzerine döküyorum. Pastamız için 26 ya da 28 santimlik bir kalıp tercih edin. Daha büyüğüyle pastanız çok ince kalacaktır. Şöyle üzerine hafif düzlüyorum ve hazırlamış olduğum meyveleri de üzerine yerleştirmeye geçiyorum.
Gelişigüzel meyveleri yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yuvarlak kalıp kullanmanız şart değil. Kare veya dikdörtgen kalıp da kullanabilirsiniz. Veya kalıbınız yoktur. Bunu bir borcam kapta da hazırlayabilirsiniz. Meyveleri yerleştirdikten sonra pastam artık fırına gitmeye hazır. Fırına vermeden önce iyice ısıtıyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık olarak 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Sürenin sonunda pastam artık hazır hale gelmiş oldu. İlk aldığınızda böyle orta kısmı sallanıyor gibi, aynı cheesecake gibi. Ama bu sizi korkutmasın. Oda sıcaklığına geldikçe o kısmı da katılaşacak, kenarları gibi. Evet, kalıptan gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. Kenarındaki hani kenarlarına koymuş olduğum yağlı kağıt sayesinde. İster ılık, ister soğuk servis edebilirsiniz. Ben ılıdıktan sonra servis etmeyi tercih ettim. Böylece alt tabanından da rahat bir şekilde yağlı kağıdı alabiliyorsunuz. Bu pastanın en güzel yanı, buzlukta isterseniz bütün haliyle muhafaza edebiliyorsunuz. Tazeliğini koruyor veya dışarıda derken buzdolabında da birkaç gün süreyle pastanızı tüketebilirsiniz ama kesinlikle birkaç gün kadar dayanmıyor. Gide gele bir bakmışsınız pasta bitmiş oluyor. Özellikle çocuklar bu lezzete bayıldı. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Oldukça kolay ve lezzetli bir pasta. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.